Örgü mü dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi, bu güzel ve yapımı gayet kolay olan ve çok beğenilen motiflerden oluşan hırkanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilirsiniz. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlarım, 40 tane yapımı gayet kolay olan bu motiflerden oluşan rengarenk hırkanın yapımına gelin hep birlikte geçelim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım, hırkamı yaparken kullanmış olduğum tığımla başlayayım. 3,25 milim tığ kullandım. Alize Cotton Gold'un, bakın şöyle göstereyim. Aynı renkleri yapmak isteyen arkadaşlarım olabilir. Yeşil olan 782. Kiremit rengi olan 36. Bu sarı olan 02. Beyaz olan 62. Kahverengi olan 493 ve siyah olan 60 numara ipler arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bütün bunların hepsi tek 100 gramlık iplerdi. Yani 100 gram ip kullandım. Hepsinden birer tane. Kalanları da görüyorsunuz. Şimdi bir tane daha yapacağız. Artık hangisinden ne kadar kalırsa. İplerinizin yerini değiştirdikçe böyle hepsi yetecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sadece siyahtan bu ikinci olan yumağım arkadaşlarım. İkinci 100 gram. Belki birazcık kenarı için yetmeyebilir. Üçüncüye geçebiliriz. Diğerlerinde gördüğünüz gibi kalanlar bunlar. Motifimizin yapımına geçelim hemen. Bu motifimizi diğer kolunun aynı olsun diye şöyle yeşil ile başlıyorum arkadaşlarım. Orası yeşildi. Bakın burada da yeşil olan yok zaten. Yeşil ile başlayıp devam edeceğiz. Şimdi yeşille ortayı başladığımız motiflerden bir tanesini şöyle buldum. Bakın şu motifi yapacağım. Bu benim hani dizaynıma göre. Bunu tabii ki de karışık bir şekilde de yaparak devam edebilirsiniz. Hepsinden yeterli miktarda ip kullandığınız zaman böyle yetiyor arkadaşlarım. 100'er gram ip. Evet, şöyle açalım. Şimdi bir halka yaptım. Halkanın içerisinde giriş yapıyorum. Şu şekilde. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Sonra arkadaşlarım biraz yükseliyorum. Şu şekilde alıyorum. Bunu çekmiyorum. Bu kalıyor. Üzerine bir aldım. Hemen halkanın içerisinden ilmek alıp şöyle 3 taneyi topluyorum. Yarım trabzan yapıyorum ve birlikte çekiyorum. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Bundan tam 8 tane, bakın 3 tane yarım trabzan yapıyoruz. 2, 3, sonra birleştiriyoruz. 1, 2, 3 zincir. Arada tekrar aynı şekilde yaparak devam ediyorum. Toplam dediğim gibi 8 tane yapıyoruz bu şekilde yapraklarımızı. 1, 2, 3 zincir arada devam ediyoruz. İki, 4, 6, 7, 3 tane zincir çekiyorum ve sonuncu yerimi de yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Geliyorum şu tepesinden giriş yapıyorum. Şu alttaki fazla ipimi de iyice ortayı yaptığımız sıkılaştırdım, çektim ve buraya şu şekilde bağlıyorum.
Sonra bir tane zincir çekiyorum ve bu ipimi kesiyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk burayı. Şöyle bir görüntü. Evet, şimdi ikinci ipime geçerken bakın şunu şöyle tutuyorum. İkinci ipim turuncu olan. Şöyle aldım, çekiyorum. Biraz ip bırakarak şöyle diğerleriyle hepsini birlikte götüreceğim aradan. Şimdi burada bakın şöyle aradan giriş yaptık. Şöyle bir tane zincirle sabitledik. Biraz yukarıya doğru çıkıp arkadan aldık. 1, 2, 3. Yine 3 tane yarım trabzanı birleştiriyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekip her bir bu boşluğun içerisine 2 tane bu şekilde yapraklarımızı yapıyoruz. Şöyle 3 tane yarım trabzan birleştiriyoruz. 1, 2, 3 zincir. Devam ediyoruz. Yana geçtik. 1, 2, 3. Birleştiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tekrar 3 tane yarım trabzan yapıyorum ve birleştiriyorum. 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Yan tarafa geçip devam ediyorum. Evet, bakın hepsine 2 tane bu şekilde yapraklarımı yaptım. Şimdi geliyorum, bunu da burası ile birleştiriyorum. Şöyle bir tane zincir çekiyorum ve bu ipimi de kesiyorum. Şimdi yeşili ve bunu tamamladık. Sıra geldi bu rengimize. Dediğim gibi bu renkleri dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlarım. İlla bu şekilde olacak diye bir şey yok. Yer değişikliği yapabilirsiniz. Farklı renkleri kullanabilirsiniz. Yine bakın şu şekilde bırakıyorum. Aradan giriş yaptım. Bir tane zincirle sabitliyorum. Biraz yükseldim. Hemen arkadan aldım. Birinci yarım trabzanım. 2 ve 3. 3'e tamamladım. Topladım hepsini. 1, 2, 3. Ancak gevşek. Eğer eliniz çok sıkı ise burayı 4 de yapabilirsiniz. Sonra hemen bir yana geçiyorum. 1, 2, 3. Birleştirdim. 1, 2, 3 zincir. Her bir boşluğa giriş yaparak böyle 3 tane, yani küçük küçük yapraklarımızı yaparak devam ediyoruz. 2, 3. Arada 3 zincir. 2 ve 3. 1, 2, 3 zincir.
Yine 3 zincirimi çektim. Geliyorum. Burayla birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve diğer rengime geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle bir görüntü elde ettik. Bunlar canınızı sıkmasın. Sonra buhar ütüsüyle onlar düzeliyor arkadaşlar. Evet, şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi yuvarlak olan bu motifimizi kareye çevireceğiz. Şöyle diğer renk ipimi alıyorum. Buradan devam edelim. Şöyle girişimi yaptım. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yapmayacağız. Şöyle aldık. Yine bir tane zincirle sabitledik. Sonra yine yükseliyorum. Yine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 2, 3, birleştirdim. Buraya 4 tane zincir çekiyorum. Bakın bu burada 3'tü. Şimdi 4'e çıkartıyoruz zincir sayısını. 1, 2, 3, 4. Üzerine bir aldım. Aynı yerin içerisine bir tane daha böyle 3 tane yarım trabzan yapıyoruz. Yaprak yapıyoruz yani arkadaşlar. Şöyle aldım, çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şunu da iyice şöyle çekelim. 4 tane zincir çektim arada. Dediğim gibi eliniz sıkı ise bunu 5'e çıkartabilirsiniz. Şimdi bu boşluğa geçiş yapıp buraya 1, 2, 3, 4 zincir, tekrar bir yaprak daha. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir yana geçiyorum. Buraya da bir tane daha yapıyorum. Şimdi buraya tekrar 1, 2, 3. 3 tane yerimi yaptım, birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Köşem olacağı için aynı yerin içerisine, bakın burası birinci köşemiz. Arada 3 tanesini atladık. Yani 3 tanesine tek bir yaprak yaptık. Dördüncüye geldiğimizde yine bir köşemizi oluşturmak için böyle 2 tanesini aynı yere yapıyoruz ve köşemizi oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Devam ediyorum. 3 tane normal yaprak yapıyorum. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Yana geçtim. Bir yana geçiyorum. 1, 2, 3, birleştirdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın 3 tane oldu. Şimdi buraya 3. köşemi yapıyorum arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4. Hemen aynı yerin içerisinde bir tane daha. 1, 2 ve 3. Birleştirdik. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine 3 tane tekli yaprak yapıyoruz. Şimdi dördüncüye bakın 3 tanesini yaptım. Dördüncü ve son köşemi de buraya yapıyorum. 3, 1, 2, 3, 4. Ve aradaki 3 tane tekli yaprağımı yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet. Şimdi bir sırada en son rengim olan kahverengiyle devam ediyorum. O da bu yaptığımız sıranın aynısı arkadaşlarım. Burası köşe olduğu için şöyle girişimizi yapıyoruz. Köşeye 2 tane, köşelere, diğer yerlere birer tane yapıp devam edeceğiz.
Şöyle aldım. 2 ve 3 birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir sayısı değişmiyor. 1, 2, 3 birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle şu ipleri de arkadan alalım. Kendimizle birlikte. Şöyle yaptık. 1, 2, 3 birleştirdik. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Bunu hatta direkt arkadan şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Fazlasını daha sonra kesersiniz. Şöyle aldım. Devam ediyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Köşeye geldim. Köşeye önce 3 tane, bir tane yaprağımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar diğer yaprağımı yapıyorum. Dört zincirimi çektim yine ve buradan devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bakın motifimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu kenarda birleştirme sırasına geldik arkadaşlarım. Onu siyah ile yapıyoruz. Yani ben siyah ile yaptım. Şöyle motifimizin bitmiş hali bu. Üstündeki sıra ise birleştirme sıramız. Şurada göstereyim iyice size. Şöyle bakın. Siyahı da geçtikten sonra motifimiz tamamen tamamlanmış oluyor. Şimdi burada yine bu köşeden devam edelim. Sadece bir kenarını eklemeyeceğiz arkadaşlarım. Diğer kenarları ekleyeceğimiz için şöyle yapacağız. Bir köşesinden girişimi yapıyorum. Ya da şu yaradan yapalım. Aynı yerden.
Şöyle aldım bakın. Girişimizi yaptık. Şimdi bu şekilde aldıktan sonra hemen yanına 2, 3 ve 4 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Köşenin bu bir yanı oluyor. Diğer yanını da gelirken tamamlayacağız. Şimdi giderken de aynı işlemi yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Hemen yanındaki bu boşluğa geçiyorum. Buraya 4 tane buraya ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Sonra bir tane zincir, tekrar bütün boşluklara 4'er tane ikili trabzan yaparak bu sırayı tamamlamış oluyoruz. Yani ilk baştaki motifimizi yaparken bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şöyle 3 4. Evet, bir zincir, 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 4. Bir zincir, yine aynı şekilde bir zincir çektim, köşeye geldim. Köşede arkadaşlarım yine 4 tane yapıyorum. 1 2 3 4. Şimdi tek olan motifi yaparken, yani son sırasını 3 tane zincir çekiyoruz burada ve 4 tane yaparak aynı yerin içerisine köşeyi oluşturarak devam ediyoruz. Bu şekilde de burayı tamamlıyoruz. Şimdi ekleme yapacağımız için şöyle, en zor ekleme yeri burası olduğu için arkadaşlarım, her bir kenarı eklenecek çünkü. Ekleme yapacağımız zaman birinci zinciri çektim. 2 tane zincir çekiyorum. Geliyorum. Ekleme yapacağım. Şuradan bakın, şu kolunun alt kısmı. Köşeye geldim. Bakın. Köşeden girişimi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Üzerine bir alıp tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Geliyorum. Hemen yanındaki, bakın şu 2 tane dörtlüm var. Biri köşenin dörtlüsü, biri de yandaki. Aradaki boşluktan giriş yapıyorum. Buraya bağladım. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Diğer tamamlayacağım motifime geçiyorum. Buraya 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4. Bir tane zincir, devam ediyoruz bu şekilde. Evet, bir zincirimizi çektik. Tekrar 4 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çektik, bağladık. Bir zincir çektik. Devam ediyoruz. Şimdi köşeye geldim. Köşede yine 4 tane önce ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4. 2 tane zincir çekiyorum. Geliyorum. Bakın arkadaşlarım, diğer üçünün de birleşim yerimiz burası.
Şöyle bakın, burada birleşim yerimiz. Hemen girişimizi yapıyoruz ve sık iğne ile bağlıyoruz. 1-2 zincir çekiyoruz. Üzerine bir aldık. Yaptığımız motife geçiyoruz ve 4 tane köşe olduğu için aynı yerin içerisine ikili trabzanımızı yaparak devam ediyoruz. 3 ve 4. Bir zincir, aynı az önce yaptığımız gibi yaparak devam ediyoruz. Şimdi bakın, ilk başladığımız yere geri geldik. Diğer dörtlüyü yapıyoruz. 2 3 ve 4. Yine 2 zincir çektik ve geliyoruz. Buranın köşesiyle birleştiriyoruz. 1-2 zincir çekip gelip ilk başladığımız ilk ikili trabzanımızın hemen üzerinden şöyle giriş yaparak buraya bağlıyoruz. Evet, burayı bakın şöyle eklemiş olduk. Kol uçlarına bu ön ve bütün çevresini arkadaşlarım şöyle bir sıra şeklinde ben yaptım. Bunu 2 sıra 3 sıra da yapabilirsiniz. Bir çevirme işlemi yapacağız. Şöyle yine yükseliyorum. Aldım. Üzerine bir alıp hemen yanındaki yer bakın. Üstten alarak belinden şöyle, bunu da arkadan. Bir önden bir arkadan alarak yapıyoruz. Bunu dilediğiniz kadar sıra yapabilirsiniz. Şöyle bu buraların düzgün dursun, güzel dursun diye yaptığımız bir işlem. Herhangi bir küçültme, daraltma yapmadan böyle serbest bir şekilde olacak şekilde yapıyoruz.
Eğer daraltmak isterseniz de daraltabilirsiniz tabi. Tercih tamamen size ait. Böyle salaş bir şekilde kalmasını istiyorsanız böyle hepsinden birer tane alıp devam edebilirsiniz. Bir önden bir arkadan alıyorum gördüğünüz gibi. Ek yerini de özellikle göstermek istiyorum sizlere. Şimdi bakın buradaki dörtlüyü tamamladıktan sonra burası iki motifimizin birleşim yeri. Üste kaldık. Hemen üzerine bir alıyorum. Alttaki şuradan bakın şu şekilde giriş yapıp şöyle alıp biraz daha gevşek bir şekilde yükselerek şöyle yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Burada ise önden alıyorum ve devam ediyorum diğerlerine. Birleşim yerlerini de bu şekilde kapatabiliyoruz arkadaşlar. Sonra devam edelim. Aynı şekilde yapıp bu kenar çevirme işlemini de tamamlamış oluyoruz. Görüntü. Dilerseniz bunu dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz dediğim gibi. Evet, şimdi ben bunu tamamlayacağım. Bir de buhar ütüsü yapıp mankenimin üzerinde size detaylı bir şekilde motiflere kaç tane nereye eklediğimizi göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, kenarlarında bu şekilde çevirdik. Bakın şöyle çevirdim ve hırkamızı tamamlamış olduk böylelikle. Şimdi tek tek kaç tane nereye motif kullandığınızı sizlere anlatmak istiyorum. Bir de püf noktası var. Şu arka kısmı arkadaşlarım, yaka kısmı, şurayı tek tek size anlatacağım. Şimdi bakın alt kısmında şöyle açsana anneciğim eline tutarak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane motifimiz var en alt kısmında. Bu 6 motifi yapın önce, birbirine ekleyerek devam edin. Sonra ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Tabi bu uzunluğu, kısalığı dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. İsterseniz üçüncü sırayı yapmayabilirsiniz. İsterseniz dörde çıkartabilirsiniz. Şimdi bunu anlatıyorum ben. Şimdi üçüncü sırada yine aynı şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 motif. Şimdi gövdeyi bu şekilde tamamladık. Bu alt kısmını, koltuk altına gelen yere kadar ki olan kısmını bu şekilde yapıyoruz. Şimdi önemli bir püf noktası arkadaşlarım. Bakın kol kısmına geldiğimizde, kola geldiğimizde bakın alttan bu motifleri, şu gelen koltuk altına gelen motifleri çıkartıyoruz yukarıya doğru. Bunu da dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. İsterseniz 2, isterseniz 3 yapabilirsiniz. Bakın koltuk altına kalan motiflerden devam ediyoruz. 6 tane yaptıktan sonra kollarını bırakalım şimdi. Şöyle bakın. Önde altının en uçtakini yana gelecek olan kısmına bir tane.
Bir tane de buraya yapıyoruz. Şimdi bunu da tamamladık. Dön arkana anneciğim. Şimdi arkaya geldik. Arkadaki motiflerimizi de birini buraya, birini buraya yaptık. Bakın şu arada şöyle yapalım tam olarak gözüksün. Bakın burada birer tane daha motiflerimiz var. Şimdi motifimizin 2 tanesi gördüğünüz gibi arkaya geldi. Birer tanesi şöyle birer tanesi önde gidiyor. Birer tanesi de kol altında kalıyor. Şimdi bunu yaptık 2 tanesini. Bu 2 motifi arkaya gelen boyun oyuntusu oluşması için bakın şuraya kadar birleştirdim. Köşe, yanındaki ve yanındaki. 3. yerden itibaren birleştirdim arkadaşlarım. Burası açık kaldı. Şimdi burada önden bir tane gelirken arkadan da bir tane geldi ve burada birleşti. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi aynı işlemi bu tarafa da yaptık. Şimdi kola geldi sıra. Kolu bu motifi devam ettiriyoruz. Şunu. Hemen yanına ekledik, yanına ekledik, yanına ekledik. 3 tane dediğim gibi bunu daha kısa da yapabilirsiniz. Hemen arkasını da aynı şekilde bakın 1, 2, 3 de burada var. Sonra alta geçiyoruz. Bakın şu koltuk altına bıraktığımız motifi devam ettiriyoruz. 1, 2, 3 tane de buraya ekliyoruz. Ve böylelikle kolunu da tamamlamış oluyoruz. Aynı işlemi tabii ki bu koluna da uyguluyoruz arkadaşlarım. Şöyle bakın koltuk altından geliyor. Kol altından gelen parçamız buraya ekledik. Bu yarım bir şekilde yarısı bir tarafta kalıyor. Tıpkı burada olduğu gibi bakın bu koltuk altı da bir kısmı buraya geliyor, bir kısmı da arkaya geçmiş oluyor. Dolayısıyla şuradaki boşluğu bu şekilde kapatmış oluyoruz. Sonra lastik kısmına geçiyoruz. Lastik de değil aslında, böyle bir kenar çevirme gibi. Dediğim gibi anlatırken de bahsetmiştim. Şu kısmını daha kalın yapabilirsiniz arkadaşlarım. Aynı şekilde bunu kol uçlarına da uyguladık. Bunun nasıl yapıldığını da gösterdim sizlere. Ve böyle güzel şık bir hırka elde etmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi yaparsanız. Evet, umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.